Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizlere tam ölçülü, tam garantili Berliner tarifim var. İnanın bu tarifi denedikten sonra başka tarif aramayacağınıza eminim. Yakından da gördüğünüz gibi hamuru yumuşacık oluyor ve çok lezzetli bir Berliner tarifidir. İçerisine dilerseniz benim yaptığım gibi sürülebilir çikolata veya marmelat, reçel veya farklı fıstık fındık ezmeleriyle de doldurabilirsiniz. Fazla vakit harcamadan hemen tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 1,5 su bardağı ılık sütümüzü ekleyelim. Güzel mayalanması için sütümüzün mutlaka ılık olmasına özen gösterelim. 1 paket tost mayamızı ekleyelim. 40 gram yani 2 yemek kaşığı toz şekerimizi ekleyelim. Ve malzemelerimizi güzelce karıştıralım. 100 gram oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağımızı ekleyelim. Dilerseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. 2 adet yumurtamızı ekleyelim. Ve bu malzemelerimizi dilerseniz çırpıcıyla, dilerseniz elinizle şöyle bir karıştıralım. Malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra toplamda 4,5 su bardağı un kullandım ama bu aşamada 3 su bardağı unumu ekliyorum. Unumuzu her zaman azar azar ekleyelim ki hamurumuzun kıvamı çok sert olmamalı, çok cıvık da olmamalı. 3 su bardağı unumu ekledikten sonra şöyle bir elimle karıştırıyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzumuzu her zaman poğaçalarda yaptığımız gibi hamurumuzun yarısını yoğurduktan sonra, unumuzun yarısını ekledikten sonra tuzumuzu o zaman ekleyelim ki güzel bir mayalanma işlemini sağlamış olalım. Bu da bir püf noktasıdır hamur işi tariflerimizde. Sade poğaça tariflerinde veya bu şekilde tatlı poğaça tariflerinde, Berliner veya Alman pastası tariflerinde bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi kalan 1,5 su bardağı unumu da ekledim. Elimle güzelce yoğuruyorum. Çok yoğurdukça hamur kendiliğinden kendini bırakacaktır. İlk önce hafif elinize cıvık gibi gelebilir. Ama yoğurmaya devam edin. Baktığınız çok elinize yapışıyorsa çok az daha un ekleyip yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur elde edelim. Hamurumu yoğurduktan sonra üzerine bir streç filmle örtüyorum veya temiz bir örtüyle de örtebilirsiniz. Oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalandırıyorum. Eğer vaktiniz varsa 1,5 saatte mayalandırabilirsiniz. Eğer vaktiniz yoksa fırını 50 dereceye alıp hamurunuzu önden mayalama işlemini kısa sürede yapabilirsiniz. Ben 1 saat kadar hamurumu mayalandırdım. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Neredeyse 3 katına çıkacak şekilde olacak. Sonrasında hamurumu şöyle bir havasını alıyorum. Daha sonra şekil vermeye başlayacağım. Mayalanan hamurumuzdan parçalar koparalım. Gördüğünüz gibi avucumun içerisinde yuvarlak şekil verip yağlı kağıt seriyle fırın tepsime aralıklı bir şekilde hamurlarımı diziyorum. Bu aşamada elinize hamurunuz yapışırsa çok az una elinizi batırın. O şekilde de hamurunuzu kolaylıkla yuvarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel mayalandığı için tepsi mayasını çok az tutacağım. Tepsi mayasını en fazla 5 dakika kadar bekletebilirsiniz. Bekledikten sonra hemen kızartma işlemine geçeceğiz. Bu malzeme ölçülerinden tam 16 adet Berliner elde ettim. Daha az Berliner yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak yaparak daha az Berliner tatlısı elde edebilirsiniz. Hamurlarımızdan 16 adet bezelerimizi ayırdıktan sonra yağlı kağıdımızın üzerine dizdik ve hemen hamurlarımız gördüğünüz gibi mayalama işlemine başlamadan elimizle parmak uçlarımızla hafifçe bastıralım ve oval formunu verelim. Bu şekilde Berlinerlerimiz eşit bir şekilde kabarıp mayalanacaktır. Tepsi mayasında en fazla 5 dakika kadar mayalandıralım. Üzerine tepsimizin temiz bir örtü örttükten sonra 5 dakika kadar mayalandırabilirsiniz.
Çok fazla mayalandırırsanız hamurlarınız çok kabaracaktır ve bu şekilde de çok fazla büyükçe bir berliner elde edersiniz. O yüzden bu mayalama şeklinde en fazla 5 dakika kadar mayalandırmanız yeterli olacaktır. Şimdi örtümü örtüyorum. Yaklaşık 5 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Gördüğünüz gibi çok güzel hamurlarım kabardı. Hemen orta ateşte hamurlarımı önlü arkalı olacak şekilde kızartıyorum. Bu aşamada en önemli püf noktası berlinerin hamurunun kızgın yağ olmaması. Kısık ateşte, hatta ilk önce orta ateşte yapın, sonra kısık ateşte yağı çok kızgın olmadan hamurunuzu yağınızın ısısı düşük olacak şekilde arkalı önlü bir şekilde kızartın. Eğer yağınız kızgın yağ olursa hamurunuzun dışı kızaracaktır, içi de çiğ kalacaktır. O yüzden malzemenizin israf olmasını istemem. Kısık ateşte hamurlarınızı arkalı önlü olacak şekilde kızardıktan sonra ters çevirerek iki tarafını da güzelce kızartın. Arasında şu şekilde beyaz görüntüsü olması gerekiyor. Hiç endişelenmeyin. Eğer kısık ateşte yaparsanız çok güzel bir şekilde içi yumuşacık pişiyor. Ama berliner'de burada gördüğünüz gibi arasında beyaz çizgi gözükmesi gerekiyor. O yüzden yağınızı yarısına kadar, hatta daha az koyarsanız, bu şekilde yağ eklerseniz o çizgiyi elde edebilirsiniz. Yağı çok fazla koyarsanız o arasındaki çizgi oluşmaz ve her tarafı kızarmış bir şekilde olur. O şekilde berlinerin orijinal görüntüsünü elde etmemiş oluruz. O yüzden bu şekilde yapmaya özen gösterelim. Kızarttığım berlinerleri öncelikle toz şekerine, daha sonra da yağlı bir kağıdın üzerine koyuyorum. Dilerseniz toz şekeri yerine pudra şekerine de bulayabilirsiniz veya hiçbir şekilde üzerine bulamadan da sade olarak servis edebilirsiniz. Ben orijinal haliyle toz şekerine bulayarak berlinerlerimi hazırladım. Pudra şekeriyle de yaptım ama fakat bu şekilde dışında kıtır kıtır toz şekerine bulanınca çok daha lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Berlinerlerim hazır. Şimdi hemen içerisine iç dolgu olarak sürülebilir çikolata sıkacağım. Alternatif olarak çikolata yemiyorsanız eğer marmelat veya fındık ezmesi, fıstık ezmesi, istediğiniz kremalı malzemeler de sıkabilirsiniz. Ben bu şekilde sıkma torbasının ucunu delerek çikolatamı içerisine ekledim. Berlineri bıçak yardımıyla çok küçük bir delik oluşturduktan sonra sürülebilir çikolatamı içerisine sıkıyorum. Gerçekten oldukça fazlaca sürülebilir çikolata içerisine giriyor. Toplamda 400 gram sürülebilir çikolata kullandım. 16 adet berlinerin içerisine 400 gram çikolata kullanılıyor diyebilirim. Dilerseniz bu şekilde hemen hazırladıktan sonra yumuşacıkken tüketebilirsiniz ya da soğuduğunda da tüketebilirsiniz. Yumuşaklığı asla sertleşmiyor ama en fazla 1 ila 2 gün içerisinde tüketmenizi tavsiye ederim. Taze taze daha lezzetli bir şekilde yemiş olursunuz. Berlinerlerim hazır. Şimdi hemen sizlere yakından iç dokusunu, yumuşaklığını, kıvamını göstermek istiyorum. Sizler yakından iç kıvamına, dokusuna bakarken küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehir ve ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız dönüş sağlamış olacağım. Gerçekten çok merak ediyorum. Yakından da gördüğünüz gibi hamuru yumuş yumuş oldu. Gerçekten en yumuşak berliner tarifi diyebilirim ve çok güzel bir şekilde pişti. İçerisindeki akışkan çikolatasıyla da büyüklerin ve küçüklerin çok seveceği bir tatlı diyebilirim. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.